Merhaba Reşat, selam herkese. Ben Benay, 2 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Şu anda biliyorsunuz dünyada çok büyük bir salgınla karşı karşıyayız, koronavirüsü. Onunla savaşmaya çalışıyoruz. Almanya'da da Mart ayının başından itibaren koronadan enfekte olan kişi sayısı giderek artmaya başlamıştı. Ve Almanya tabii önlemlerini almakta gecikmedi. Okulların kapatılması olsun, etkinliklerin iptali olsun, çeşitli önlemler o zamanlar alınmaya başlandı. Tabii bu bir panik ortamı da oluşturdu. İnsanlar süpermarketlere koştular. Birçok ürünü stoklamaya çalıştılar. Ama buna da bir çözüm getirildi. Artık şu anda bir ürünü 2 paketten daha fazla almak yasak. Böylelikle herkes ihtiyacı kadar almak zorunda kalıyor. Evet, bu haftanın başında Almanya'da tüm sınırlar kapatıldı. Ve Merkel'in açıklamasından sonra da yaşamsal anlamda zorunluluğu olmayan tüm alanlar, sosyal alanlar kapatıldı. Kafeler, restoranlar, spor salonları, bu tarz yerler tamamen kullanıma kapatıldı. Ve sadece süpermarketler ve eczaneler açık şu anda. Peki trenler, bölgesel trenlerin birçoğu seferlerini iptal etti. İş yerlerinin hemen hemen hepsi çalışanlarını zaten eve yolladı home office yapmaları için. Ben de şu anda aynı şekilde 3 gün önce çalıştığım enstitü tamamen kapılarını kapattı. Hepimizi eve yolladı. Ben de 3 gündür evden çıkmıyorum. Sadece markete gitmem gerektiğinde çıkıyorum ve asla toplu taşımada kullanmıyorum. Evet, şu dakika itibariyle Almanya'da koronavirüsünden enfekte olan kişi sayısı 13.957 ve 31 kişiyi de kaybetmiş durumdayız. Gün geçtikçe enfekte olan kişi sayısı daha da artıyor. Bunu biliyoruz. Çünkü bu virüsün çoğalması eksponansiyel bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak Almanya'daki koronavirüsünden kaynaklı ölüm oranı diğer ülkelere baktığımızda çok daha düşük. Ve burada benim fikrime göre bence buradaki etken Almanya hükümetinin gerçekten çok hızlı bir şekilde ve çok sıkı bir şekilde bu kontrolleri ve önlemleri almış olması. Aynı zamanda halkın da bu önlemleri ciddiye alıp gerçekten buna göre dikkatli hareket etmiş olması bence çok önemli bir etken burada. Ve aynı zamanda bir diğer avantaj da sağlık kapasitesinin yüksek olması burada. Çünkü biliyoruz ki biz semptomları göstermesek bile virüsün taşıyıcısı olma ihtimalimiz var. Ve biz farkında olmadan hasta hissetmesek bile dışarı çıkıp bu virüsü yayabiliriz. Ama bu koronavirüsü testlerinin halka ulaşılabilir olması gerçekten kimin virüsü taşıyıp taşımadığını saptamakta çok önemli bir yere sahip. Peki eğer gerekli önlemler alınmazsa ve kişiler evlerinde kalmazlarsa, karantina olmazsa milyonlarca kişinin enfekte olma ihtimalinden söz ediliyor şu anda. O yüzden lütfen ama lütfen evde kalalım. Ellerimizi bol bol sabunlu suyla güzel güzel yıkayalım. Asla panik olmayalım. Dikkatli olalım ama panik olmayalım. Ve marketlerden ihtiyacımızdan daha fazla satın almayalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Reşat, beni bu videoya davet ettiğin için. Herkese sevgiler, sağlıklar. Merhaba. İran konusunda biraz konuşmak istiyorum. Şimdilik yeni yıl ve her yer tatil. Ama bir aydır ki biz evlerde kalıyoruz ve evden hiç çıkamıyoruz. Ve sadece önemli ve temel ihtiyaçlarımızı almak için dışarı çıkıyoruz. Ama bazı insanlara bu meseleyi çok ciddi almıyorlar ve hala kalabalık yerlerde gidiyorlar. İran'da koronavirüsüne yakalanan insanları tespit etmek ve onlara yardımcı olmak için bir web sitesi kuruldu. Ofisler ve okullar ve üniversiteler tatil. Akşamları açık alanlar, metro istasyonu ve benzer yerleri dezenfekte ediyorlar. İnsanları bilgilendirici içerikler gönderiyorlar. Şehir çıkışlarını kontrol ediyorlar ve koronavirüsü şüpheli kişilere hemen karantina altına alıyorlar. Devlet aslında resmi olarak hiçbir tedbir almadı. Hatta insanlara maske ve dezenfekte temin etmedi. Ne yapmaları gerektiğini ve ne önlemleri almaları gerektiği konusunda hiçbir planları ve açıklamaları yok. Maha şirketi hala Wuhan şehrine uçuyor.
Koronavirüsü Kum şehrinden çıkmasına rağmen Kum şehrini karantina altına almadılar. Yeteri kadar maske ve dezenfekte temin etmek konusunda yeteneksiz kaldılar ve bu durumu yönetmediler. Birçok insan bilinçli fakat bilinçsiz olan bazı insanlar var. Onlar da bu durumu ciddiye almayıp gereksiz ihtiyaçlarını hala karşılıyorlar. Hatta Nevruz Bayramı için tatile gittiler. Bazı insanlar korkunç sıkıntılar içinde ve işleri bir aydır karsız. Küçük ve büyük işletme sahipleri mali ve ekonomik sorunları yaşanıyor. Ve mağazalar fiyatları yükseltiliyor. Bakkallar ve bazı eczaneler açık. İnsanlar ihtiyaçlarını buradan veya internetten alışveriş yaparak gidiyorlar. Bazı cadde ve mahalleler bomboş. Fakat evde kalan, uyarılarına uymayan insanlar bir kesim olup ve korona virüsünü ciddiye almıyorlar ve git gellere devam ediyorlar. Kusura bakmayın, benim Türkçem çok iyi değil. Elimden gelince İran'ın durumunu anlatmaya çalıştım. Merhaba Reşat, merhaba arkadaşlar. İsmim Yaren Koca ve 7 aydır Kanada'da yaşıyorum. Şu anda Kanada'da 770 koronavirüs vakası ve 10 tane ölüm var. Kanada bununla savaşmak için Flattening the Curve olarak adlandırılan bir strateji uygulamaya çalışıyor. Bu strateji temelde tek seferde var olan aktif vaka sayısının minimuma indirilerek sağlık sistemleri üzerindeki yükün azaltılması, böylece de hastaların daha efektif bir şekilde tedavi edilebilmesini amaçlayan bir strateji. Bu stratejinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için tabii hem eyaletler düzeyinde hem de federal düzeyde alınan belirli önlemler ve yaptırımlar var. Birçok eyalette şu an acil durum ilan edildi. Bu da demek oluyor ki 50'den fazla kişinin bulunacağı toplaşmalar yasaklandı. Restoran, bar, kafe gibi yerlerin 50'den fazla müşteriyi tek seferde almaması veya müşteri kapasitelerini yarıya indirmeleri istendi. Toplu havuzlar, spor salonları ve gazinolar, bu tarz işletmeler kapatıldı. Okullarda eğitime ara verildi. Uzaktan eğitime geçiliyor şu an. Hem benim okuduğum üniversitede hem de pek çok üniversitede. Federal düzeyde şu anda Kanada vatandaş olmayan veya oturma izni olmayan bireyleri ülkeye kabul etmiyor. Tabii bunun birkaç istisnası var. Aynı zamanda şu anda eğer bir insan semptom gösteriyorsa herhangi bir şekilde Kanada vatandaşı olsun veya olmasın, Kanada'ya gelen uçuşları kabul edilmiyor. Ülkede yaşayan insanlara tabii evden gerekmedikçe çıkmamaları gerektiği, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği, kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri gerektiği, eğer ki semptom gösteriyorlarsa evden hiçbir şekilde çıkmamaları gerektiği gibi eminim pek çok yerde görmüş olduğunuz önermeler sürekli olarak yapılıyor. Kanada'da şu an durum bu şekilde. Benim Türkiye'deki arkadaşlara tavsiyem evden çıkmamaları. Gerekmedikçe gerçekten evden çıkmayın, gezmeyin, alışveriş merkezlerine gitmeyin. Özellikle gençlere bu tavsiyem. Çünkü gençler risk grubunda olmadığı için hani buna çok fazla dikkat etmeyebilirler. Ancak şu anda risk grubunda olan bireylerin, yani yaşlıların ve başka hastalıklardan acı çeken insanların can sağlığı bizim sorumluluğumuzda. Şu an dünya genelinde pek çok devlet, pek çok millet milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Çok fazla ekstrem uygulamalar, ekstrem önlemler alıyor. Ancak biz vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapmazsak bu önlemlerin, bu yaptırımların, bu uygulamaların çok bir anlamı kalmaz. Ve gençler her ne kadar hastalığın çok ağır atlatmasalar, çok ağır geçirmeseler de hastalığı başkalarına bulaştırabilirler. Bu yüzden de gençlere çok büyük tavsiyem çıkmayın dışarı. Gece gündüz çalışan sağlık personellerini düşünün. Büyük annelerimizi, büyük babalarımızı düşünün. Ve lütfen gerekmedikçe evden çıkmayın. Benim diyeceklerim bu kadar. Bana konuşma fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim Reşat ve arkadaşım Benay.
Hepinize çok sağlıklı, çok güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Önce kendimi tanıtayım. Ben Sibel. Yaklaşık 6 senedir İngiltere'de Lincolnshire bölgesinde yaşıyorum. Şöyle anlatayım. Londra'ya 1,5 saat mesafe kuzeyde yer alan bir bölge. İngiltere'de durumlar ilginç. Yani ilginç olan şu, dünyanın çok daha aksine hareketler yapıyor. Mesela daha yeni okulları kapatma kararı verdiler ki pazartesiden itibaren okullar kapalı olacak. Ben de bir 5 yaşında çocuk annesi olarak benim için önemli bir karar. Çünkü bunlar sadece okulu kapatmakla kalmıyor. Tabii ki bütün çocuk bakımını olan imkanları da imkan da kalmıyor. Hatta normalde işte büyük anne, büyük baba bakarken çocuklara bazı ailelerde onlara da öyle bir şey de istemiyorlar. Tabii ki sebebi onların daha yüksek risk grubunda olmaları. Öte yandan çocuklar yani semptom bile göstermeyebilirler. Ama taşıyıcı olabilirler. O yüzden çocuklar ve yaşlıların temasından kaçınmaya çalışıyorlar mümkün olduğunca. İngiltere birçok tepki aldı aslında. Çünkü onun dışında burada hayat aslında devam ediyor. Hala o kadar kısıtlamaya rağmen. Hala spor salonları açık. Hala kafeler, barlar, publar açık. Bunlar çok kritik. Neden kritik? Çünkü iş yerlerini şöyle bir pozisyona sokuyor. Mesela hiçbir yere kesinlikle kapatın demiyor. Ya da hiçbir insan evinizden çıkmayın demiyor. Ama çıkmamanız tavsiye edilir. Yapmamanız tavsiye edilir minvalinde konuşuyor. Bu da şu demek oluyor. İnsanlar aslında biraz cebimde bırakıyor. Ben mesela iş yerine diyemedim ki yani ben evden çalışacağım. Çünkü çocuğum okula gidiyor. Yani aslına bakarsan hani bu daha kişilerin kendi özelliğine bırakılıyor. Yani kendi içinde karar vermen gerekiyor. Yani hijyen bakımından ya da bir yere gidip gitmeme, sosyal bir mesafe olsun olmasın. Ama bu bile aslında insanlarda büyük bir etkisi var. Shiftle çalışıyoruz. Mesela bir hafta 3 kişi evden çalışacak, 3 kişi iş yerinden çalışacak. Bu şekilde rotalı bir şekilde çalışmayı planlıyoruz. Bu sadece biz değil, birçok iş yeri böyle çalışıyor. Ya bu tabii ki şöyle bir faydası var. Hem ofislerde 2 metre mesafe oluyor her kişi arasında. Büyük toplantılar iptal edildi ya da işte Skype üzerinden yapılıyor. Onun dışında kantinde artık self servis yapamıyorsun. Onların sana servis etmesi lazım. Keza McDonald's onlar bile masada yemeği yasakladılar. Sadece alıp gidebilirsin. Hani orada kalmıyorsun. Birçok restoran kapandı merkezdeki. Çünkü insanlar çıkmıyor. Trafikte farkı hissedebilirsiniz. Yani günlük hayata yansıması, etkileri çok yüksek. Mesela markete gittiğinizde ben bugün mesela ekmek almaya gittim. Kesinlikle böyle stoklama gibi bir iş yapmak istemiyorum ama şöyle bir sanki yapmasam bir şey bulamayacakmışım gibime geliyor. Ki nitekim de ne tuvalet kağıdı bulabiliyoruz ne de ekmek bulamadım mesela. Ama öte yandan haberlerde falan sürekli işte panik olmamamız, herkese yetecek kadar ürün olacağı da söyleniyor. Güzel bir şey. Birçok süpermarket buradaki, büyük süpermarketler sabah ilk 2 saatlerini ya da 1 saatlerini sadece yaşlılara ayırıyor. Onlar en azından ne ihtiyaçları varsa onu alabiliyorlar. Birçok insan yaşlılara yardım ediyor. Belki biliyorsunuzdur, NHS buranın sağlık sistemi çok zaten parlak değil. Zaten çok fazla talebi karşılayabilecek durumda değil. Normal şartlarda bile ki bu yıllardır burada siyasetin bel kemiği gibi bir konudur NHS. Çünkü burada sağlık sistemi özel. Sadece çok zengin olursan özel sağlık sistemi, özel hastaneler vardır. Onun dışında herkes NHS'e gider. Bu da şu demek, ya para ödemiyorsunuz. Sadece ödediğiniz para
Eğer işte hamile ya da yeni doğum yapmış ya da işte belli bir yaşın üzerinde değilseniz reçetelere para ödersiniz. Yani NHS kaynağını çoğunlukla bizim vergilerimizden alır. Şu an İtalya'nın işte içinde bulunduğu ya da işte Almanya, onlarda bile bu söz konusu. Doktorlar bir seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Kimin yaşayacağına karar vermek durumunda bırakılıyor. O duruma gelmemesi için aslında bu self izolasyonu yapıyoruz. Yani ben yapıyoruz diyorum ama ben açıkçası çok yapabildiğimi, başardığımı düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz üzere hala iş kıyafetlerimdeyim. Çocuğumu okuldan almak zorundayım. Ekonomik paketler açıkladılar. 330 milyar pound yardımda bulunacaklarını söylediler. İşte faiz oranlarını düşürdüler ama bunların yani öte yandan ben mesela burada esnaf olan arkadaşlarımla konuşuyorum. Onlar tabii ki direkt bir etkisini şu anda göremiyorlar. İnsanlar işlerini kaybetmek durumunda kalıyor. Bir temel besin ihtiyaçlarına bir sınırlama getirildi. İşte mesela en son bugün birkaç saat önce gittiğimde markete maksimum 2 ürün alabiliyorsunuz. Ki raflar bomboş, onu bile alamıyorsunuz. Ben ekmek almaya gittim, ellerim bomboş döndü. Ama umuyorum ki biz de bu durumu atlatacağız. Teşekkür ederim.